Siz öldünüz, gittiniz diyorlardı. Badi hazan estibalar bozuldu diyorlardı. Gülistan'da katmer güller kalmadı diyorlardı. Şecerler kırıldı, barlar üzüldü diyorlardı. El atacak dallar kalmadı diyorlardı. Eller eridi, yağ gibi gitti diyorlardı. Petekler söndü, ballar kalmadı diyorlardı. Adlin ki ezilmek de hakkı dirildi. Zulmün ki zevali aklına gelmezdi geberdi. Adil gidecek gibi görünüyordu. Muhammed'i ruh devrilecek gibi görünüyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem. O hiç devrilmedi, hiç devrilmedi. Tarih boyunca devrilmeyecekti. Ve devrilmeyecekti. Yıkılan kin görüyorsunuz. 2 sene evvel en isabetli tahminlerinizi yüzünüze yanıldınız diye çarpan kaderin cilvesine bakın ki ayaklar altında ezilen filizler bugün dizler üzerine doğruluyor. Gürül gürül ötüp ceviz ağaçları gibi altında hiçbir yeşile hakkı hayat tanımayan süperler gümbür gümbür devriliyorlar. Ve ekinler onların üstüne çullanıyor. Fasadaka Resulullah. Mümini anlatırken ne güzel diyor. O ekin gibidir. Yatar yine kalkar. Kafir gürül gürül. Göz doldurucu. Ürperti verici, çam gibi, çınar gibidir. Fakat bir devrildi mi, bir daha belini doğrultamaz. Siz esip eğildiniz. Fakat bir gün eğilmemezliğe ulaşacaksınız. Kafir devrilecek. Senin, benim şanlı milletimle, şerefiyle, onuruyla oynayanlar. Dün kapitülasyonlarla, dilencilik yapıp himayesine sığındığı milleti utanmadan ezenler. Denizlerde bize de bir hak verin diyenler. Karalarda bize de bir hak verin diyenler. Yeryüzünde insanca yaşama hakkı bahşedin de yaşayalım diyenler. Gelip üzengimizi öpenler, bel kırıp boyun bükenler, fırsat ellerine geçince Müslümanların kanı lahmacun yapmaya çok elverişli diyecek kadar bağışlayın, yamyamlık yaptı. Sonra da bu Kıptiler şecaat arz ederken hırsızlıklarını söylediler. Bunları kitaplara yazdılar. İşte yamaçtan aşağıya yuvarlanan bunlar, ruh planında ciddi çöküntü içinde, bütün his dünyasını, inanç dünyasını, bütün dinamiklerini kaybetmiş ve yine dertlimizin ifadesiyle bu hissizlikle cemiyet yaşar derlerse pek yanlış. Bir ümmet göster, ölmüş maneviyatıyla sak kalmış. Bu maneviyatsızlıkla onların yaşamaları mümkün değil. Ama sana gelince, şu kubbe mi senden yüksek, sen mi o kubbeden yüksek, onu ben bugün kestiremeyeceğim. Onlar öyle alçaldılar ki, alçaklık başlarında yüksek bir kubbe gibi kaldı. Sen öyle yükseldin ki,
gök kubbe bile bugün ayaklarının altında. Bu beşareti vermeme bana müsaade et. Ama dişini sıkıp dayanacaksın, dişini sıkıp dayanacaksın. Ve sen unutma, böylesine nimetler kuşağında bulunuyorsun. Böylesine nimetler kuşağında bulunana şükür düşer, şükür düşer. Allah'a karşı vefa hissiyle iki büklüm olma düşer. Onun için başta dedim diyeyim tekrar. Bana deseler ki ne olmak isterdin? Ne şanlı geçmiş, ne muhteşem gelecek. Ben siz olmak isterdim. Sizin devrinizi sizinle beraber paylaşmak isterdim. Yepyeni, terü taze, şanlı bir geleceğe yelken açan şanlı süvarilerin arasında bulunmak isterdim. Çok uzak değil, yakın bir geçmişte bir yiğit vardı. Götürdü gömdüler şu karşı bayrağı derken Osmanlı'nın destanını söylüyorlardı. O sizin kardeşleriniz. Ama çepkeni sırtında, piştonu belinde, kendine has urbasıyla o yiğidim başkalarını dehşete salacak şekilde hortladı. Hayır estağfurullah, hortlamaz olup dirildi. Dirildi, geliyor. Çepkeni kolunda, gidip de dönmeyen akıncı döndü, geliyor, geliyor. Ve şimdiden biz, meltemler onun amber kokusuyla estiğinden, geldiğinin kokusundan anlıyoruz. Geliyor Allah'ın inayet ve keremiyle.